Merhabalar herkese. Sizlere Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde sınırlı İngilizcemizle nasıl doğum yaptığımızı anlatmaya çalışacağım. Bunu yaparken mümkün mertebe sizleri sıkmadan iki bölüm olarak anlatmayı tasarladım. Bu arada bir hatırlatma, videomu İngilizce ve İspanyolca altyazı olarak da izleyebileceğiniz için bazı cümlelerimde Türkiye veya ülkeniz olarak hitap etmem sizlere garip gelmesin baştan belirtmiş olalım. Birinci bölüm işin Türkiye'den ya da ülkenizden doğuma kadar olan kısmı. İkinci bölümde ise doğumdan ülkenize dönüşe kadar olan kısmı şeklindedir. Şuradan da takip edebilirsiniz. Tabi bu videoyu kendi isteğinizle aratmış olduğunuzu varsayarak ben Amerika'da doğumun ne faydaları olduğunu anlatmayı düşünmüyorum. O bilgileri birçok internet sitesinden edinebilirsiniz. Ben burada sadece arkadaş ben Los Angeles'ta doğum yapmayı kafaya koydum ama hiçbir bilgiye sahip değilim diyenleri bilgilendirme amaçlı çektim. Tabii ki biz değişen ekonomik koşullar, eğitim ve gelecek kaygısı vesaire noktalarında fayda sağlaması açısından böyle bir karar alarak o tarafa gittik. Bir kere öncelikle buradan detaylı şekilde doğum yapmak istediğiniz hastaneyi ve doktorunuzu araştırın, iletişime geçin. Amerika'nın genelinde doğumdan önce rutinde 4 ayrı yere ödeme yapılır. Bunlar hastaneye ödenen rakam, doktora ödenen rakam, anesteziye ve tetkiklere ödenen rakam. Tetkikler, laboratuvar, kan sonuçları vesaire için. Doğumdan sonraki ödemeleriniz ayrıdır. Onları ikinci bölümde anlatacağım. Hastane ile iletişime geçildiği esnada sorulması gereken birkaç sorunuz olacak. Doğum ücretleri, sezeryan yani C-section ya da normal mi? Fiyatlara nelerin dahil olduğu, kaç gün hastanede kalınabileceği, doğum sonrası komplikasyon ücretleri ki bu önemli çünkü herhangi bir aksilik durumunda ne ödeyeceğinizi bilmeniz gerekir. Ama umarım bu olmaz çünkü asıl sıkıntılı durum bence bu. Çünkü fiyatlar günlük 2000 dolarlar civarında oldukça yüksek seviyelerde. Doktorunuzu belirledikten sonra ise konuşulacak olan ilk konu tabii ki fiyat. Ama bu bizim ülkemizdeki gibi değil. Yani bizde her gittiğinizde randevuya para ödersiniz. Ama orada topluca bir paket fiyat veriyorlar ve bu fiyatın içine doğuma kadar olan rutin randevularınız ve doğumu gerçekleştirme ücreti dahildir. Biraz önce bahsettiğim doktora ödenen rakam dediğim kısmın açılımı bu. Ekonomik ve mental olarak her şey kafanıza yattıktan sonra doktorunuz sizden bazı evraklar talep edecektir. Bunlar sizin ülkenizde yaptırmış olduğunuz bazı testler. Nedir bu testler? Rutin takip raporlarınız, detaylı ultrason, ikili test yani Down sendromu riski taşıyıp taşımadığınız, bu testlerin İngilizce versiyonlarını hastanenizden isteyerek doktor ve hastaneye kaşe imza yaptırmanız gerekiyor. Aksi takdirde Amerika'daki doktor sizi kabul etmeyebilir. Rutin takip raporlarında görmek istedikleri kısım kilonuz, tansiyonunuzun, şekerinizin ve göbek ölçünüzün, kan ve idrar sonuçlarınızın takip değerleridir. Bizim doktorla yaşadığımız en büyük kriz buydu. Çünkü Türkiye'de hiçbir doktor göbek ölçümünü mezro ile almıyor. Ultrason çekip gönderiyor. Dolayısıyla böyle bir kaydımız da yoktu. Bu arada Amerika'da ultrason ve benzeri görüntüleme cihazları oldukça maliyetli olduğundan genelde bakmıyorlar. Ama bizim doktorumuz ilk gittiğimizde kendisi için ultrasona bakmak istemişti. Hatta bunun için kendim için baktım, sonra isterseniz ücretli diye de bir espri yapmıştı. Bu rutin raporlarınızı gitmeden önce fax ya da e-mail yoluyla doktorunuza iletin. İlginç bir şekilde fax Amerika'da hala yaygın olarak kullanılan bir iletişim aracı. Ama bence asla buradan gitmeden para ödemeyin. Çünkü bazı durumlarda doğumdan önce ödeme yapmak istediğinizi belirtip bir miktar indirim alabiliyorsunuz. Biz doktor kısmında almıştık. Şayet hastane ve doktoru ayarladıysanız geçerli bir pasaportunuzun ve vizenizin olduğunu varsayarak geriye uçağa atlayıp okyanus ötesine geçmek kalıyor. Bunu yaparken uçağa alınabilmeniz için hamileliğin en geç 32. haftasında olmanız gerekiyor. Ki biz ne olur ne olmaz diye 29. haftada gitmiştik. Biz uçağa binerken Türkiye'deki doktorumuzun yazdığı uçağa binebilir raporunu da yanımıza almıştık. Siz de böyle bir rapor alın derim. Uçağa bindiniz, Kaliforniya eyaletindeki herhangi bir şehre indiniz. Hamile olduğunuzu belli etmemeye çalışın. Ve doğum için oraya geldiğinizi asla söylemeyin. Çünkü Amerikan hükümeti artık doğum ile vatandaşlık verme içine çok sıcak bakmıyor. Çok sıcak bakmakla da kalmayıp kapıdaki görevlilerin sizi kabul etmeme etkileri var. Hamile olduğunuzu anlasalar bile önceden planlanmış bir tatildi, bahaneyle bebeğe alışveriş yapmaya geldik şeklinde cevap vermeniz sizin açınızdan daha hayırlı olacaktır. Bizim başımıza geldi, doğuma kendi ülkemize döneceğimizi ikna ederek bu sorunu aştık. 6 ay kalma sürecini aldıktan ve içeriye girdikten sonra herhangi bir sorununuz olmayacaktır.
Kalacak yer konusu genellikle internet üzerinden ayarlayabileceğiniz hamileler için kiralanan odalar şeklinde olabilir. Şayet isterseniz Los Angeles için tarafımla da irtibata geçebilirsiniz. Tabi artan döviz kurlarıyla biraz maliyetli olmakla birlikte ev de kiralayabilirsiniz. Kalacağınız süreç minimum 3 ay olacaktır. Önceden ayarlamış olduğunuz kalacağınız yere gittikten sonra randevunuzu alarak doktor kontrol sürecini başlatıyoruz. Bu süre doğuma kadar devam edecektir. En başta dediğim gibi İngilizcemiz ileri seviyede olmadığından kaynaklı doktorumuzla şöyle bir çeviri cihazı vasıtasıyla iletişim kurduk. Bu cihaz bir call center'a bağlı olarak çalışıyor ve dünya üzerindeki birçok dili konuşan personelleri var. Sizin dilinizi soruyorlar ve oradaki bir kişi hatta bağlanarak tercümede yardımcı oluyor. Doktorumuz çok anlaşılır bir İngilizce kullanmasına rağmen inanılmaz da yardımcı oldu diyebilirim. Hamilelik sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşadığımızı hissettiğiniz her zaman acile başvurabiliyorsunuz. Fakat bizdeki gibi sizinle ilgilenen doktor evinden kalkıp gelmez. Yine aynı şekilde doğum tarihini belirleyemediğiniz durumlarda o gün hastanede hangi doktor nöbetçi ise doğumunuzu o gerçekleştirir. Emin olun ki o doktor da en az kendi doktorunuz kadar sizinle ilgilenecektir. Bizde böyle bir durum olmadı ancak doktorumuz bebeğin 14, 15, 16'sında alınması gerekir ama 15'i dışındaki günlerde ben çalışmıyorum dediği için tarihi ona göre ayarlayarak ayın 15'inde sezaryen olarak doğumu gerçekleştirdik. Çok şükür ki biz bebekle annenin kan uyuşmazlığından kaynaklı oluşabilen sarılık yükselmesi haricinde herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Onu da yaklaşık bir gün boyunca kaldığımız odaya getirilen mavi ışık cihazına yatırarak çözüme kavuşturduk. Bizim paket anlaşmamız gereği 7 güne kadar hastanede kalma hakkımız mevcuttu. Fakat biz toplamda 3 gece yatıp 4. gün taburcu olduk. Bundan sonra hastane ile alakalı tek yaptığımız şey 2-3 gün içerisinde bebeği genel kontrole götürmek ve yaklaşık 10 gün içinde annenin yani eşimin dikiş alımını yaptırmak oldu. Genelde Amerika'daki doktorların uçuş için öngördükleri tarih minimum 3 ay olsa da biz doktorumuza 3 hafta sonra dönüşümüzün olduğunu söyledik. Çok da problem etmedi. Yalnızca inişte ve kalkışta emzirmemizi önerdi. Birinci bölüm bu kadardı. Şimdi gelelim işin prosedürel kısmını anlatacağım ikinci bölüme. Yani Amerikan vatandaşı olmak için yapılacak evraksal işlemler nelerdir? Bu konuda yapacağınız iki önemli nokta var. 1. Birth Certificate yani doğum sertifikası. 2. Pasaport başvurusu. Doğum sertifikası nasıl alınır? Doğumdan sonra hastaneden çıkmadan önce vatandaşlık işlemlerini başlatacak olan bir yetkili gelerek bebeğin ve sizin bilgilerinizi istiyor. İşte bebeğin ismi, doğum tarihiniz, vatandaşı olduğunuz ülke vesaire. Vermiş olduğunuz bilgilerin hatalı olmamasına dikkat edin. Çünkü tüm işlemleriniz bu verdiğiniz bilgiler ışığında devam ediyor. Bu verdiğiniz bilgilerle hastaneden çıkacağınız gün size hastanenin vermiş olduğu doğum sertifikası veriliyor. Bu sertifikanın bir resmiyeti yok. Ama buradaki bilgilerin doğru yazılmış olduğunu mutlaka emin olun. Çünkü resmi olan Kaliforniya eyaletinden alacağınız doğum sertifikası yani bu hastanenizin sizin adınıza düzenlediği sertifikadaki bilgileri referans alıyor. Doğum sertifikasını işlemleri hızlandırma adına her şehirde bulunan bizdeki nüfus idaresi şeklinde çalışan birimlerden aynı gün içerisinde almanız mümkün. Biz de şuradaki yerden bunu 2 saat içerisinde aldık. Tanesi 28 dolardan 2 tane almanızda fayda var. Gelelim pasaport başvurusunu nereden yapmalıyım? Şimdi öncelikle bizim yaptığımız yanlışa düşmemeniz adına doğumdan önce yapmanız gereken bir randevu alma işiniz var. Nedir bu randevu? Pasaport başvuru randevusu. Bunu doğum tarihinden yaklaşık bir hafta sonra internet üzerinden önceden yapın. Çünkü yoğun oluyor. Biz bu başvuruyu doğumdan sonra yaptığımız için randevuya yaklaşık 3 hafta sonrasını zor alabildik. Neredeyse dönüş biletlerimize yetişemeyecektik. Burası da yaklaşık 2 iş günü içerisinde sizin pasaportunuzu elden teslim ediyor. Aynı işlemi post ofislerden de yapabiliyorsunuz. Ama çok daha uzun bir süreci var. Evrak olarak biraz önce bahsettiğim 2 adet aldığınız doğum sertifikası, 2 adet biyometrik resim, pasaport ücreti ve Social Security Number yani bebeğin sosyal güvenlik numarasını isteyecekler. Ama bu numara doğum tarihinden yaklaşık 1 ay içerisinde adresinize postalandığından bize henüz gelmedi demeniz yeterli. Size sadece bunu belirten matbu bir evrak imzalatıyorlar o kadar. Artık çocuğunuz Amerikan vatandaşı. Uçak biletlerinizi terminalde bile alıp ülkenize dönebilirsiniz.
Bebeğiniz 2 yaş altı olduğundan bunun için sadece havalimanı vergileri ödemeniz yeterli. Biz de öyle yaparak Türkiye'ye döndük. Ancak uçak koltuğunuzu ayarlarken bebek puseti konulabilir yerlerden ayırtmanız uçuşunuzu daha konforlu hale getirecektir. Türkiye'ye döndüğünüzde kapıda standart bir Amerikan vatandaşı gibi 30 dolar vererek 90 günlük kapıda vize uygulamasıyla içeriye giriş yapabilirsiniz. Gelelim fiyatlara. Hastaneye ödediğimiz rakam 8.713 dolar. Eğer şayet normal doğum rakamı olsaydı 6.142 dolardı. Ama biz sezaryen istediğimizden maalesef fazla ödedik. Doktorun bizden istediği rakam 5.000 dolardı. Ancak peşin ödeme yaparak rakamı 2.880 dolara çektik. Anestezi ücreti, bunu elden alıyorlar, 600 dolar. Ve tetkikler için laboratuvar ücreti yaklaşık 350 dolar civarında. Dediğim gibi doğum sonrası rakamlar tamamen ayrı değerlendiriyor. Çocuk doktoru geliyor ve bunun için yaklaşık 300 dolar ödeniyor. Bir de doğumdan sonra Türkiye'ye dönmeden herhangi bir sıkıntı var mı diye biz bebeğimizi göstermiştik. Bunun için de yaklaşık 120 dolar civarında onun standart muayene ücretini de ödedik. Tabi bu rakamlar şu anın dolar kurunun baz alındığında oldukça pahalı gelebilir. Ama bu rakamları birim olarak değerlendirmenizi ve senelik özel okul paralarını düşündüğünüzde yaklaşık 2 yıllık özel okul parasına çocuğunuzu Amerikan vatandaşı yaptığınızı hatırlatırım. Eğer Amerika'da doğum gibi bir düşünceniz varsa önceden Amerika'da geçerli doğumu da kapsayan bir sağlık sigortası yaptırmanızı öneririm. Çok daha uyguna geleceğinden emin olabilirsiniz. Herkesin dediği gibi videomu beğenmenize ya da abone olmanıza gerek yok. Çünkü ben bir YouTuber değilim. En baştan belirttiğim gibi bu işi gerçekleştirmek isteyen insanlara güncel bilgilerimi aktarmak istedim. İlginiz için teşekkürler. Umarım her şey gönlünüzce olur.